Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda daha önce incelemesini yaptığımız iChin EV800 modeline video çıkış soketi eklemeyi göstereceğim. Gerekli malzemelere bakalım. İlk olarak 3,5 milim mono jack giriş soketi. Şu an elimde gördüğünüz gibi. Bu da 3,5 milim kablonun içine nasıl girdiği. Evet. Elimdeki kabloda 3,5 milim mono ucu RCA uca çeviren bir kablo. Bunu detaylıca görüyorsunuz. Bunun dışında gözlüğün kendisine ihtiyacımız var tabii ki. Detaylı incelemesini yapmıştık. Ve 2 tane basit küçük kabloya ihtiyacımız olacak. Gerekli malzemeler bu kadar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. İlk aşamada vidaları söküyoruz. Hızlı bir şekilde vidalarını çıkaralım. Şimdi vidalarımızı şöyle kutunun içine koyalım, kaybetmeyelim. Şimdi gözlüğü sökmeye geldi. Vidaları söktükten sonra kolayca üst kısımdaki panel çıkıyor. Ardından da pili, ekranı ve kartını görüyorsunuz. Öncelikle pilin soketini çıkarıyoruz ön kısmında. Ardından da ekranla kartın olduğu bölümü yukarıya doğru yavaşça çekerek yerinden çıkarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ön tarafta monitör, hemen arkasında da alıcısının anteninin bağlandığı kart. Ekrana zarar vermemek için altına ince bir bez koyacağım. Bu ekranı sildiğimiz bezi koyacağım. Evet, şimdi işlem yapacağımız yere biraz yaklaşalım. Burada biz soketimize 2 noktadan elektrik alacağız. Bunlardan biri video out, diğeri de toprak bölümü olacak. Şu an ekranda video out çıkışını görüyorsunuz. Yani biz buraya kırmızı kablomuzu bağlayacağız. Bunun hemen yan tarafında da toprak bölümü, yani GND bağlantısını görüyorsunuz. Buraya da siyah kablomuzu bağlayacağız. Şimdi artık lehimleme aşamasına geçebiliriz. Yalnız buradaki lehimler ne yazık ki önümde çekim ekipmanı olduğu için çok kötü olmuş. Sonrasında fark ettim. Bunun için kusura bakmayın. Burası tamam. Şimdi yaptığımız lehimleri kontrol edelim. Bunu multimetre aracılığıyla yapacağım. Multimetrenin kırmızı probu artı, siyah probu eksi. Ve eğer aralarından akım geçerse multimetre bir ses çıkaracak. Kırmızı ile siyah dokunduğunda şu an akım geçmediğini görüyorsunuz. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Lehimimizde bir sıkıntı yok. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Bu aşamada bu soketin arkasındaki küçük dişleri görüyorsunuz. Bu hangi diş hangi bölüme denk geliyor onun tespiti için yaptığımız bir aşama. Önce kablomuzu takıyoruz. Multimetremizden az önceki şekilde faydalanacağız. Multimetrenin proplarından birini video out'u bağlamamız gereken kısım olan RCA kablonun önündeki çıkıntılı kısma koyuyoruz. Diğer propla da tek tek soketteki girişleri deniyoruz. Evet, multimetrenin uyarı verdiği soketi ekranda şu an görüyorsunuz. Yani bizim video out kablomuzu buraya lehimlememiz gerekiyor. Şimdi GND'yi nereye bağlayacağımıza bakalım. Burada da ilk denediğim. Burada bağlantı yapabileceğimiz 2 uç mevcut. Ancak ben şu an dokunduğum uca bağlantıyı yapacağım. Evet, şimdi lehimleme aşamasına geçelim.
video out'u az önce gösterdiğim sokete, GND'yi de altta kalan sokete lehimliyorum. Lehimleme işlemi sonrası da buranın hareket edip kopmasını engelleyebilmek için sıcak silikon ile buraları sabitlemeye çalışacağım. Evet, burası da tamam. Şimdi sırada jack girişini oturtacağımız soketin deliğini oluşturmak var. Bunun için ben eski bir havya kullandım. İyice ısındıktan sonra yavaşça genişleterek tam ön kısmına denk gelecek şekilde bir delik açtım. Bunu yan taraflarına da yapabilirsiniz ancak ben o ön kısmı daha rahat geldiği için orayı tercih ettim. Yuvarlak olmasını da havyayı yavaş yavaş ileriye doğru iterek sağladım. Şimdi de soketin montajına geçelim. Öncelikle arkadan öne doğru çıkarıyoruz. Önden de somununu güzelce sıkıyoruz. Şimdi dağıttıklarımızı toplama aşamasına geldik. Ekranla kartı yerine oturtuyoruz. Pilin bağlantısını yapıyoruz. Son olarak da üst kapağı kapatıp vidaları sıkarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Şimdi de bakalım yaptıklarımız istediğimiz şekilde çalışıyor mu? Öncelikle ekranda gördüğünüz görüntüyü şu anda elde ediyorum. Hazırlamış olduğumuz giriş soketine televizyona bağladığım kabloyu şu şekilde takıyorum ve görüntü aynen ekranda. İşlemimiz başarıyla tamamlandı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.